Herkese merhaba. Bugünkü videomda sizlerle ESEP TwinSpace sayfamıza nasıl Padlet gömeceğiz? Bunu anlatacağım. Biliyorsunuz ki Padlet işbirlikçi panolarımız bizim vazgeçilmez kullandığımız araçlardan bir tanesi TwinSpace projelerinde. Sadece link olarak ekleyebiliriz ama daha güzel görüneceğini düşünerek sayfamıza Padlet sayfalarımızı gömmeyi de çok sık tercih ediyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Sayfamızın TwinSpace sayfamızın öğrenciler tarafından daha sık girilip daha çok ziyaret edilmesini sağlamak için yapıyor olabiliriz. Bu da e-twinning projelerinde istenen bir şey. Öğrencinin aktifliği, sayfada aktif olması. Ve ayrıca projelerimiz daha düzenli ve daha profesyonel görünüyor. Bu videoda şimdi Padlet'e nasıl giriş yapacağız? Nasıl Padlet gömme kodunu alacağız? Ve TwinSpace'e bunu nasıl yapıştıracağız? Yaptığımız hatalar neler? Ve sonuç olarak nasıl kaydedeceğiz? Bunlar üzerinde duracağım. Umarım faydalı bir video olur. Öncelikle Padlet'e normal girişinizi yapıyorsunuz. Bir Padlet hazırlıyorsunuz. Bir Padlet oluştur diyerek. Bütün Padlet'inizin ayarlarını yaptıktan sonra çok sık yapılan hatalardan bir tanesini göstereceğim. Bakın burada sayfamızda, Padlet sayfamızda paylaş ikonu var. Paylaş ikonuna tıkladığımızda şuradaki ayarı yapmamız gerekiyor. Bu ayar bize diyor ki burada Padlet'e giriş yapan kişi linke tıklayarak ya da embed olarak gördüğünde, gömülmüş olarak gördüğünde buraya gelen kişi ne yapabilsin diye bize soruyor. Biz sadece okuyabilsin işaretlersek Padlet'imizi gören ya da linkine tıklayanlar sadece okuyabilirler. Üzerinde hiçbir işlem yapamazlar. Yorumcu olsunları işaretlersek sadece Padlet'imizin altındaki bölümlere yorum yapabilirler. Yazar olsun diye işaretlersek Padlet'imizde artı işaretini tıklayarak yorumlarını ya da aktivitelerini yazabilirler. Moderatör olsun dersek bu Padlet'te, gördüğünüz Padlet'te mesela başlıkları değiştirebilirler, yerlerini değiştirebilirler, silme işlemi yapabilirler. Biz amacımızın ne olduğunu düşünüp ona göre bu ayarı yapmamız gerekiyor. Ben yazar olsunları işaretledim. Öğrencilerim ve partnerlerimin öğrencileri girsinler. Bu Padlet'te kendilerini tanıtsınlar istedim. O yüzden bu kısım işaretli. Bunu işaretledikten sonra en kolay Padlet'i gömme yöntemi buradaki arama çubuğunda gördüğünüz linki kopyalayıp ESEP'te bu Padlet'i hangi sayfaya gömeceksek oraya gidiyoruz. Diyelim ki projemizde Introductions yani tanıtımlar diye bir sayfa var. Bu sayfada öğrenci tanıtımları diye bir bölüm açtık ve bu sayfanın içerisine biz ekleyeceğiz. Öğrencilerimiz buraya girsin, burada kendilerini tanıtsın diye bir Padlet buraya yükleyeceğiz. Hemen buradan sayfa düzenlemesine giriyoruz. İçerik ekle diyoruz. En kolay yöntemini gösteriyorum şu anda. Padlet nasıl gömülür? Link olarak ekleyeceksek biliyorsunuz ki buradan devam etmemiz gerekiyor. Link bölümünden. Ama ben gömmek istiyorum bunu. Embed yapmak istiyorum. O zaman iframe embed'den devam ediyorum. Kopyaladığım URL'yi buraya yapıştırıyorum. Benden bir yükseklik istiyor. İsim istiyor. Buraya hemen yazabilirsiniz. Students Introduction diye ben kısaca uzatmadan yazıyorum. Yükseklik ve genişlik bilgisi istiyor benden. Hemen onu da buraya genişliği 400 olsun diyorum. Yüksekliği de 800 olsun diyorum. Siz bunu deneme yanılma yöntemiyle de yapabilirsiniz. Birazdan nasıl bunu tekrar değiştirebileceğimizi de göstereceğim. Ve mutlaka yeşil tike basmanız gerekiyor. Bakın zaten buraya hemen bizim gömmek istediğimiz, embed etmek istediğimiz Padlet geldi. Ön izleme yapalım. Nasıl göründüğüne bakalım. Yüksekliğini beğenmediysek nasıl değiştireceğimizi de gösterelim. Diyelim ki bu bize birazcık dar geldi. Biraz daha uzun görünsün istiyoruz ya da biraz daha genişliğini, yüksekliğini düzeltmek istiyoruz. Hemen şurada Back to Edit diyorum.
Düzenlemeye geri dön diyorum yani. Az önce eklemiş olduğum pendetimin üstüne çift tıklarsam bakın burada iframe düzenleme seçeneği göreceksiniz. Burada tıkladığınızda bunların değiştirebiliyorsunuz. Hadi bunu 800, bunu da 1600 yapalım. Tıkladık. Ön izle dedik. Bakın birazcık daha geniş, birazcık daha aşağıya doğru uzun olduğunu görüyorsunuz pendetin. Artık burada tercih size kalmış. İstediğiniz şekilde bunu yükseklik ve alçaklık bilgilerini girerek değiştirebilirsiniz. Başka bir şekilde nasıl gömeriz? Farklı bir şekilde. Tekrar back to edit diyelim. Pendetimize ekleyelim tekrar. Şurada bakın paylaş seçeneğini az önce göstermiştim. Burada paylaş dediğinizde bloğunuza ya da web sayfanıza, web sitenize ekleyin diye bir bölüm var. Buna tıklayalım. 1, 2, 3 farklı şekilde daha bize gömme yöntemi veriyor burada. Hemen bir tanesini ekleyelim. Mesela slide gösterisi modunda ekleyelim. Şimdi slide gösterisi modunda eklemek için yine ben sayfama gideceğim. Bunun altına ekleyelim hatta. 2 satır aşağı ineceğim. Bu sefer iframe'den değil de source'tan ekleyeceğim. Source'tan ekleyebilmek için en son source'daki en son karakterin altından 2 satır aşağı inerek kopyaladığım kodu buraya yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra ön izle diyelim. Bu ilk eklediğimde uzunca olan. Şimdi ise onun altında bakın bunu gördünüz. Bu niye böyle göründü? Niye böyle küçük göründü? Çünkü ben buna yükseklik ve alçaklık girmedim. En ve yükseklik boyu girmedim. O yüzden benim bunu düzenlemem gerekiyor. Back to edit diyorum. Hemen eklediğim pendetimin üstüne çift tıklıyorum. Edit diyorum. Bakın yükseklik ve genişlik girmediğim için buraları boş. Şöyle diyelim hemen. Bu 1000 olsun. Bu da 500 olsun. Bakalım görüntü nasıl olacak. Hemen yeşil tike bastım. Ön izle diyorum. Evet, bu ilk eklediğimde. Bu da ikinci ekledim. Burada hiçbir şey görünmüyor diye düşünebilirsiniz. Ben bunu slide görünümünde slide gösterisi olarak eklediğim için bakın burada 99 tane slide olduğunu görüyorum. Ve her tıkladığımda slide'a tek tek kim ne eklediyse her biri görünecektir bu şekilde. Bu da pendeti gömmenin farklı bir yöntemi. Tekrar geri dönelim. Otomatik yürütü aç derseniz otomatik yürütür. Siz tıklamadan yürütür. Kapatırsanız siz tıkladığınızda yürütür. Başka ne nasıl ekleyelim? Bir de şunu ekleyelim. Bunları tek tek deneyebilirsiniz. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde eklersiniz. Zaten kopyala dediğinizde hemen buraya panoya kopyalandı ibaresini göreceksiniz. Tekrar sayfamıza gidelim. Yine düzenlemeye basalım. Yine source'tan sayfanın en altına kadar inelim. 2 satır aşağıya kopyaladığımızda yapıştıralım. Yine bakın ben yükseklik ve genişlik ayarı girmedim. Preview diyelim. Yani ön izle diyelim. İlk yapıştırdığım pendet. Embed yaptığım. Bu da ikinci. Bakın bu da üçüncü. Burada da yine bir şey görünmüyor. Neden? Çünkü ben yine ayarını yapmam gerekecek. Tekrar edit diyorum. En son eklediğime iniyorum. Pendetin üstüne çift tıklıyorum. iframe düzenleme seçeneğim geldi. Hadi buna da 1000'e 1000 diyelim. Aradaki farkları da böylece boyutlardan görmüş oluruz. Edit dedim. Tamam diyorum. Kaydet diyorum. Bakalım bende nasıl gömülmüş olacak tüm
Padlet'ler. Bakın bu ilk eklediğim. Altında slide gösterisi olarak eklediğim. Yine onun altında bakın aynı şekilde ilk eklediğime benzeyen bir şekilde bir Padlet görüntüsü elde ettim. Siz nasıl şekilde eklemek isterseniz bunlardan bir tanesini seçip istediğiniz şekilde ekleyebilirsiniz. Zaten tüm Padlet'lerde tıkladığınız zaman size yeni sekmede açacaktır. Daha büyük boyutta görebileceksinizdir. Bu şekilde Padlet'lerinizi artık TeamSpace sayfalarınıza, projelerinize ekleyebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.